Herkese merhaba. Bugün 3 boyutlu yazıcı almak için araştırma yapan kişilerin aklındaki soru işaretlerinden birine cevap arayacağız. Hangi tip yazıcıyı tercih etmeli? FDM mi, SLA mı? Creality, Bambu Lab, Aselsan, Anycubic ve SnapMaker markalarının resmi Türkiye distribütörü Genix sunar. Bu bana sıklıkla gelen sorulardan bir tanesiydi. Aslında bundan yıllar önce bir FDM mi SLA mı videosu hazırlamıştım. Ancak teknolojinin gelişmesi, malzemelerin çeşitlenmesi ve benim de yeni şeyler öğrenmemle beraber bilgileri tekrar bir güncelleyelim istedim. Burada iki tip yazıcı görüyorsunuz. Bir tanesi Creality K2 Plus Combo FDM yazıcı. Bir diğeri ise Anycubic'in Photon M7 Pro reçineli yazıcısı. Buradaki amacım bu iki teknolojiyi birbiriyle yarıştırmaktan öte birbirinin farklılıklarını anlatmak, avantajlarını, dezavantajlarını göz önünde bulundurmak ve sizin hangi tip yazıcıyı tercih edeceğiniz konusunda bir fikir vermek. Umarım video tamamlandığında hangi yazıcıyı alacağınız konusunda aklınızda bir soru işareti kalmayacak. Önce iki yazıcının da sistemi nasıl çalışıyor bir bunlara bakalım. FDM tipi yazıcılar filament adını verdiğimiz makaraya sarılı olan plastik malzemeleri kullanırlar. Bu malzeme yazıcıya yüklenir ve baskı kafasına yakın bir yerde yüksek ısıya maruz bırakılarak eriyik hale gelir. Eritilen bu malzeme yazıcının baskı kafasının XY ekseninde hareket etmesiyle ilk katmanın serilimi gerçekleşir. Daha sonra tabla bir kademe aşağıya iner ve aynı şekilde ikinci katman serilir. Dilimleme yazılımında verdiğiniz ayarlara ve baskı almak istediğiniz nesnenin boyutuna göre binlerce belki 10 binlerce katman üst üste serilerek istenilen objenin baskısı gerçekleştirilir. SLA yazıcının sistemi ise çok farklıdır. Burada ham madde olarak bir sıvı kullanırız. Bu fotopolimer bir reçinedir. Ultraviyole ışıkla temas ettiği anda sıvı halden katı hale geçmesidir. M7 Pro üzerinden gidecek olursak burada gördüğünüz reçine haznesinin alt kısmında bir tane LCD ekran, bunun altında da ultraviyole ışık kaynağı bulunur. Tablo sıfır noktasına gelir ve ultraviyole ışık kaynağı çalışır. Ekran üzerinde ise sadece ilk katmanın şekli oluşur. Geri kalan kısımlar ise siyahtır. Böylece ışığın vurduğu yer katı hale gelir ve ilk katman serilir. Tablo bir katman kadar yukarıya kalkar ve aynı işlem ikinci katmanda devam eder. Tıpkı FDM yazıcılarda olduğu gibi binlerce katman üst üste gelerek istenilen baskıyı oluşturur. Her iki yazıcı tipi içinde internette oldukça fazla hazır model bulunmakta. Bunların içerisinde hobi amaçlı kullanabileceğiniz parçalar da var, işlevsel olanları da. İnternet üzerinde Thingiverse, Creality Cloud ya da Makerwork gibi ücretsiz sitelerin haricinde bazı premium modelleri ücretli olarak alabileceğiniz siteler de bulunuyor. İster internet üzerindeki bu hazır modelleri ya da isterseniz kendi modellediğiniz bir dijital dosyanın baskısını almak isteyin. 3 boyutlu yazıcılar bu modelleri direkt olarak basamaz. Yani indirdiniz, hafıza kartına attınız, baskıya başlattınız, o nesneyi size direkt olarak vermez. Her yazıcının kendisine uygun olan bazı dilimleme programları vardır ve buna en azından temel olarak hakim olmak gerekir. Örneğin Creality K2 Plus için K2 Print yazılımı bulunuyor. Tecrübesiz bir kullanıcı ilk bakışta bu ayarları çok karışık bulabilir. Çünkü FDM tipi yazıcılarda modelin her bir noktasına farklı hız ayarı verebiliyorsunuz. Hatta ivmelenmesini bile kontrol edebiliyorsunuz. Çeşitli destek ayarları ya da kullandığınız malzemeye göre tabla ve nozül sıcaklığını ayrı ayrı girmeniz gerekiyor. Yine kullanacağınız malzemenin çeşidine göre soğutucu fanın ne kadar hızlı çalışıp çalışmayacağını bile ayarlayabiliyorsunuz. M7 Pro için ise Photon Workshop adlı dilimleme yazılımı bulunuyor. Gördüğünüz gibi bu programdaki ayar sayısı FDM yazıcı kadar fazla değil ve temel olarak sizi ilgilendiren iki tane çok önemli ayar bulunuyor. Bunlardan bir tanesi pozlama süresi. Yani reçinenin ne kadar süre boyunca ultraviyole ışığa maruz kalacağını ayarlıyoruz. Bir diğeri ise eğer gerekliyse destek ayarları. İki dilimleme yazılımı da gözünüzü korkutmasın. Doğru bir eğitimle 1-2 gün içerisinde bütün ayarlara hakim olabilirsiniz. Sadece bu süreci kolaylaştırmak için size naçizane şöyle bir tavsiyede bulunabilirim. İster FDM isterseniz reçineli bir yazıcı tercih edin. Mutlaka ilk baskılarınızı kendi markasına ait olan malzemeleri kullanarak ya da o markanın tavsiye ettiği malzemeleri kullanarak yapın. Örneğin K2 Plus Combo mu aldınız? Tavsiyem önce Creality Hyper PLA ile 1-2 deneme yapmanız. Ya da bir Anycubic reçineli yazıcı aldıysanız Anycubic'in reçineleriyle başlamanız. Çünkü dilimleme yazılımlarının içerisinde bunların hazır profilleri bulunuyor ve ilk etapta bazı ayarlarla uğraşmanıza gerek kalmıyor. Bu da en azından üzerinizdeki tecrübesizliği atana kadar sizin işinizi kolaylaştıracaktır. Şu anda bu dilimleme yazılımlarıyla ilgili bir eğitim video
videom yok. Ancak hem bu yazıcılara ait olan dilimleme yazılımlarını hem de yine bu yazıcılar üzerinde kullanabileceğiniz 3. parti dilimleme yazılımlarının eğitimleriyle ilgili çalışmalarımı sürdürüyorum. İlerleyen zamanda bunları da sizinle paylaşacağım. Ham maddelere değinmişken biraz da çeşitliliğinden bahsedelim. Bundan 4-5 sene önceye kadar filament çeşitliliğinin reçineye göre çok daha fazla olduğunu söyleyebilirdim. Ancak bu ara gitgide kapanıyor. Filamentlerden örnek vermek gerekirse dünyada en çok kullanılan organik plastik çeşidi olan PLA, ısı ve darbe dayanımı yüksek olan ABS, ultraviyole dayanımı sayesinde dış mekanlarda kullanılabilecek tarzda olan bir filament ASA, gıda ile temasında herhangi bir sakınca bulunmayan kullan-at ürünler yapabileceğiniz PET ya da esnekliğe ihtiyaç duyduğunuz TPU gibi malzemelere kolaylıkla ulaşabiliyorsunuz. SLA tarafında da bu söylediğim özelliklere sahip reçineleri bulabiliyoruz. Onun haricinde bence fark yaratan birkaç tane daha sektörü var reçinenin. Bunlardan bir tanesi kuyumculuk, döküm reçineleri bulunuyor. Onun haricinde dental alanda kullanılabilecek ve alınan baskının direkt olarak ağız içinde kullanılabileceği biyo uyumlu reçineler var. Hatta deri altına geçici ya da kalıcı çözümler üretilebilecek reçineler dahi piyasada bulunuyor. O nedenle özellikle medikal ve dental alanda bu tarafın çığır açtığını söyleyebilirim. Gelelim baskı öncesine. Aslına bakarsanız iki tip yazıcının da baskı önü işlemleri pek fazla değil. Artık yeni çıkan modellerin çok büyük bir çoğunluğu bizi tabla ayarı veya SLA yazıcılar için harcanması gerekli olan reçine miktarını hesaplama gibi işlerle uğraştırmıyor. Filamentinizi takıyorsunuz ve dilimlediğiniz modeli direkt basmaya başlayabiliyorsunuz. Hatta K2 Plus Combo'da olduğu gibi filament bittiğinde bir diğeriyle devam etmesini sağlayan CFS ve benzeri sistemlerde artık birçok yazıcıda var. SLA tarafında da benzer durum söz konusu. Anycubic Photon M7 Pro'da olduğu gibi reçineyi otomatik olarak besleyen ve boşaltan sistemler artık artmaya başladı. Bu sistem baskı için kaç mililitre reçineye ihtiyacınız varsa bunu otomatik olarak ayarlıyor veya reçine yetersiz olursa yazıcı sizi uyarıyor ve baskıya devam etmiyor. Bunun gibi özellikler hem kullanım konforumuzu hem de başarılı baskı alma ihtimalimizi arttırıyor. Baskı öncesinde kullanacağınız ham maddeye göre ayarları düzgün bir şekilde yaptıysanız başarılı baskı alma ihtimaliniz bir o kadar artacaktır. Eskiden FDM tipi yazıcıların baskı başarı oranı SLA yazıcılara göre çok daha fazlaydı. Ancak reçine haznesi için geliştirilen yeni FEB filmler, otomatik tabla seviyeleme sistemleri ve olası bir baskı probleminde sizi durduran sensörler sayesinde baskı başarı oranlarının birbirlerine çok yaklaştığını da söyleyebilirim. FDM tipi yazıcıların bu konudaki avantajı daha ilk noktadan itibaren baskıyı gözlemleyebilmemiz. SLA yazıcılarda da her ne kadar baskı hatası ile ilgili sensörler olsa da reçine hazne yüksekliğinin birazcık üzerine çıkana kadar baskıyı gözlemleyemiyoruz. Dilimleme yazılımında ayarlarımızı yaptık ve baskılarımızı aldık. Şimdi baskı sonrası işlemlere geçelim. FDM tarafında yapacağınız çok fazla bir şey yok. Varsa üzerindeki destekleri sökmeniz gerekecek. Yoksa modelinizi tabladan ayırdınız ve artık kullanıma hazır. Reçineli tarafta ise şu anda işler yeni başlıyor. Tamam, öncesinde bizi uğraştırmamıştı ama sonrasında birazcık uğraşmamız gerekecek. Bu noktada size öncelikle sağlıkla ilgili önemli bilgiler vermem lazım. Reçine toksik bir malzemedir. Ciltle temasında sakınca vardır. O nedenle eğer reçine ile temas etmemiz gerekecekse mutlaka koruyucu eldivenler kullanmalıyız. Bir ikincisi, hem baskı esnasında hem de baskıdan sonra reçine bulunduğu ortama uçucu organik bileşikler yayar. Bundan korunmak için yazıcıyı kullanacağımız zaman, yani en azından baskı bitti, kapağını kaldırıp artık uğraşmaya başlayacaksınız baskılarınızla. Bu uçucu organik bileşikleri süzebilecek filtrelere sahip yarım yüz ya da tam yüz maskeler takmalısınız. Bunu lütfen abarttığımı düşünmeyin. Evet, ben doktor değilim. Bu bileşiklerin bize ne kadar zarar verdiğini, ne kadar zamanda zarar verdiğini bilmiyorum. Ama sağlığın şakaya gelmeyeceğini biliyorum. Alabileceğiniz bir diğer önlem çok daha basit. Yani baskı aldığınız ortam havalandırılabilir bir yerse mutlaka pencere açık olsun. Ortam iyi bir şekilde havalandırılsın ya da yine uygun filtrelere sahip hava temizleyiciler kullanmak da sağlık açısından önemli çözümlerden biri olabilir. Önlemlerinizi aldıktan sonra tabla ile beraber baskılarınızı aldınız. Şimdi temizlik aşamasına geçeceğiz. Suyla yıkanabilen reçineler var piyasada ama birçok reçine çeşidi saf izopropil
alkol ya da etil alkolle temizleniyor. Yine aynı şekilde uzun süre solunmasında sakınca olabilecek şeyler bunlar. Alkolle olan temasımızı minimum seviyede tutabilmek için eğer bir SLA yazıcı alıyorsanız mutlaka onunla beraber bir yıkama ve kürleme cihazı da alın derim. Özellikle yazıcınızın kendi markasına ait bir yıkama cihazı kullanıyorsanız tablayı yazıcınızdan çıkarttığınız gibi yıkama cihazının içerisine koyabilir ve kapaklarını kapatarak yıkamayı başlatabilirsiniz. Böylelikle baskı sonrası ne reçine ile ne de izopropil alkolle bir temasınız olmaz. Yıkama bittikten sonra modelleri tabladan ayırabilir ve destekleri sökebilirsiniz. Bu esnada yine koruyucu eldiven kullanmanızda fayda var. Reçineli baskılar baskıdan çıktığı anda biraz esnek olurlar. Bu esnekliği ortadan kaldırmak ve modeli tam sert hale getirebilmek için kürleme makinesini almamız gerekiyor. Kürleme makinalarında da modele 4000 noktadan ultraviyole ışık verilerek dakikalar içerisinde tam sert bir model haline getirilebiliyor. Bu sadece sağlamlık için değil, model üzerinde çatlama gibi yapısal bozulmalar olmaması için de önemli bir detay. Ve geldik baskı kalitesine. Tecrübeli kullanıcılar bir defa şunu biliyor. Hiçbir FDM yazıcı neredeyse hiçbir SLA yazıcının baskı kalitesine ulaşamaz. En azından şu anki mevcut teknolojik şartlar altında. Çünkü FDM yazıcıların ya bu çok kaliteli baskı dediğimiz noktalar daha SLA yazıcılar için başlangıç aşaması oluyor. Yani şöyle örneklendirmek gerekirse 0.1 milimetrelik bir katman kalınlığı. Yani bu 100 mikrondur. FDM yazıcılarda baskı alınırken kaliteli baskı alınmak istediğinde tercih edilen ayarlardan biridir. Ancak bazı SLA tipi yazıcılar 0.01 mm yani 10 mikron hassasiyete kadar düşebilir. Bu da aralarında kabaca bir 10 kattan fazla kalite farkı olacağı anlamına gelir. Elbette tam tersi bir durum da söz konusu. Uygun nozüller takarak siz standart bir ev tipi masaüstü 3 boyutlu yazıcıyla 1 mm katman kalınlığında bile baskı alabilirsiniz. Ancak SLA yazıcılar da bu konuda size cevap vermez. Benim bildiğim kadarıyla bu tarz masaüstü yazıcılar 0.3 milimetrelik katman kalınlığının daha üzerine çıkamıyor. Ben tabii örnek baskıları alırken birazcık FDM'nin üzerine oynadım diyebilirim. Yani SLA ile alınan çok kaliteli baskıları bakalım FDM ne kadar sağlayabiliyor ya da sağlayamıyor bunu görelim istedim. Örneğin kullandığım bir tane küçük model vardı. Yani bir bozuk para kadar boyu olan bir model. Benim SLA yazıcıların bench'isi diye adlandırdığım bir test modeli. Açıkçası baskıya ilk baktığımda şaşırdım. Çünkü FDM yazıcıdan beklemeyeceğim incelikte bazı detayları verebilmişti. Elbette üzerinde detay anlamında reçineli baskıya göre çok fazla eksik var. Ama yine de ilk testte beklentimi aştığını söyleyebilirim. Yine M7 Pro'nun incelemesi esnasında aldığım bir baskıyı görüyorsunuz. Bu Notre Dame Katedrali. Hatta incelemeyi yaparken şunu söylemiştim. Üzerinde o kadar güzel ince detaylar var ki bu modeli de reçineli yazıcı incelemeleri için standart hale getireyim ve diğer incelemelerimde de aynı baskıyı alayım istedim ki siz de hani farklı reçineli yazıcıları birbiriyle mukayese etmek isterseniz referans alabileceğiniz ortak modellerden biri olsun diye. FDM için çok zor bir baskı olacağını biliyordum. Gördüğünüz gibi o katedralin çevresindeki sivri noktalar FDM yazıcılarda çıkmamış. Buna şaşırmadım. Zaten dilimleme yazılımı üzerinde de buraları basamayacağını gösteriyor. Hani burası çok inceliyor diyor. Ben bunu zaten basamayacağım diye. Ancak yine de beni ufak tefek şaşırttığı noktalar oldu. Mesela şu kapının üzerindeki ince dantel gibi olan desen inanılmaz ince detaylara sahip olmasına rağmen FDM yazıcıda da belli oranda çıkmış. Ancak elbette sizin de gördüğünüz gibi model üzerinde bütün detayları yakalayamamış. Aldığım bir diğer baskı gördüğünüz bu Eyfel Kulesi'ydi. Hatta Instagram'da da baskı aşamalarını sizinle paylaşmıştım belli bir yere kadar. Eğer Instagram'dan da 3D Yazıcı Türkiye sayfamı takip ederseniz genelde böyle inceleme öncesinde işte bir cihaz inceliyorsam o cihazın ilk izlenimleri ya da bir proje üzerinde çalışıyorsam o projeden kesitleri sizlerle paylaşıyorum. FDM tipi bir yazıcı için zor bir baskıydı. Üzerinde oldukça ince parçalar bulunduğundan dolayı zaten ilk baskı hatasını da Eyfel Kulesi'nin o ilk katındaki tutunma yerlerinde görebiliyorsunuz. Bazı noktalarda o inceliğe ulaşmış, kenarları köşeleri dönebilmiş ama diğer kısımlar ise problemli. Çok ince bir sürü parça üzerinde uğraştığından dolayı birçok yerde yine yüzeysel bozulmalar da var. Yine de neredeyse en üst kata kadar FDM yazıcı direnmiş diyebilirim. Sadece şu en üst katta artık
artık yani SLA yazıcıların bile bazılarının ulaşamayacağı incelikte detaylar vardı. Benim elimdeki baskı sonucu ise oldukça iyi. FDM ise artık bu noktalarda cevap verememeye başlamış. Birçok minyatür ve figür baskısı da aldım. Hepsini tek tek göstermeyeceğim çünkü her birinin üzerinde benzer detay kayıpları var diyebilirim. Ama en azından bir iki tanesi üzerinden size yakın çekimler göstermek istiyorum. Örneğin bu baskı hani reçine rengiyle filament rengi de birbirine çok yakın olduğundan dolayı görebileceğimiz ya da göremeyeceğimiz detaylar da aynı seviyede kalır diye düşündüm. Bu bir minyatür ve üzerinde oldukça keskin detaylar var. FDM yazıcıda baskı alması kolay bir model değildi. Zaten bir iki kere hatayla da karşılaştım. Ancak genel olarak şöyle baktığımda az önceki modeller kadar üzerinde bir detay kaybı olmadığını, elbette SLA yazıcı kadar başarılı bir baskı değil ancak yazıcısını hobi amaçlı kullanan bir kişi için son derece yeterli olabileceğini söyleyebilirim. Yine figürlerden bir örnekle devam edelim. Diablo karakterlerinden Lilith'in baskısı. Belli bir mesafeden baktığınızda detay kayıpları o kadar fazla göze çarpmıyor. Ancak orijinal model üzerindeki çok ince dokuları karşılaştırmaya kalktığımızda FDM yazıcılar bu dokuları verememiş. Hatta bu modelin baskısını eğer SLA ile almamış olsanız o detay kayıplarını titreşim etkisi bile sanabilirsiniz. Halbuki öyle değil. Aslında yazıcı dokuyu oluşturmaya çalışmış ama bu yeterince detay veremediği için sanki bir titreşim etkisi gibi görünmüş. Genel hatlarıyla başarılı bir baskı olsa da detay kayıplarının da bir o kadar fazla olduğunu görebiliyoruz. Tabii kalite haricinde renk konusu da var. Bu SLA yazıcılarda şu anda olmayan bir teknoloji. Bildiğim kadarıyla reçine ile renkli baskı alabilen tek bir marka var. O da Mimaki. Ham maddesi yine fotopolimer reçine ama çok farklı bir teknoloji. Hem de çok büyük. Aynı zamanda çok da pahalı. SLA yazıcılar derken benim kastettiğim M7 Pro gibi LCD tabanlı yazıcılar. FDM tipi yazıcılarda ise renkli baskı her geçen gün genişliyor. Hemen hemen bütün markaların artık renkli baskı kabiliyetine sahip olan yazıcıları bulunuyor. Ve bu teknolojide her geçen gün daha verimli hale geliyor. Örneğin K2 Plus Combo size baskınız esnasında 4 farklı renk seçeneği sunabiliyor. Alacağınız ek CFS modülleriyle bunu 16 adede kadar da çıkartabiliyorsunuz. Bu tarz sistemler renkli baskı almanın haricinde farklı destek filamentlerinin kullanılması ya da bir tane filament bittiğinde bir ikinciyle devam edebilme şansı gibi olanakları da tanıyor. Baskı kalitesi haricinde elbette önemli olan noktalardan bir tanesi de baskı boyutu. Şu anda masaüstü SLA ve FDM tipi yazıcılardan bahsedecek olursak FDM yazıcılar çok daha geniş baskı alanına sahiptir. Geçtiğimiz yıl Almanya'da düzenlenen ve dünyanın en büyük eklemeli imalat fuarı olan Formex'te katılmıştım. Orada 1 metreyi aşan boyutlarda baskı alanına sahip SLA yazıcılar vardı. Ancak bu boyutlara FDM tipi yazıcılarla ulaşmak çok kolay. Hatta öyle ki ev ofis mobilyası üretebileceğiniz hatta bildiğiniz gibi evler yapabilen FDM tipi yazıcılar var. O nedenle şu anki mevcut teknolojiyle genel olarak en büyük baskı alanına sahip tip FDM yazıcılar. Baskı kalitesi ve baskı boyutundan sonra değineceğimiz bir diğer nokta da baskı hızı. Özellikle FDM yazıcılar son yıllarda epey hızlandılar ama SLA yazıcılarda bundan pek geri kalmadı. Ben bu hız örneğini çok basit bir nesne üzerinden size göstereceğim. Gördüğünüz eni boyu derinliği 5 cm olan bir küp. Bu küp eğer içi tamamen dolu bir şekilde SLA yazıcıdan basılırsa baskı süresi 22 dakika 27 saniye sürüyor ve 5 cm'lik bu küp için 120 ml reçine harcaması gerekiyor. Peki 1 kilogram reçine ile bundan kaç adet basabiliriz? Reçine yoğunlukları genel olarak 1.1 ila 1.2 gram bölü santimetre küp arasında değişiyor. Dolayısıyla piyasada satılan 1 kilogramlık reçineler yaklaşık 910 mililitre. Bir tanesi için 120 mililitre harcadığına göre demek ki 1 kilo reçine aldığımızda bu küpten tam 7,5 adet basılabilir. İçi tam dolu olacak şekilde bu modeli FDM yazıcımda bastığımda ise baskı 2 saat 16 dakika sürüyor ve 148 gram filament harcanıyor. Bu da 1 kilogram filament ile 6.75 adet basılabileceği anlamına geliyor. Burada önemli bir detay var. Photon M7 Pro ile ben bu küpten tam 8 adet aynı anda basabiliyorum ve baskı süresinde herhangi bir değişiklikle karşılaşmıyorum. Bir adedi de 8 adedi de 22 dakika 27 saniye içerisinde basabiliyor. Ancak FDM'de süre katlanarak artıyor ve 8 adet tam dolu küp basarsam baskı sürem 18 saat 11 dakikaya çıkıyor. Ancak ben bu küpü
içi tamamen boş bir şekilde basarsam FDM ile alacağım baskı 30 dakikaya düşüyor. Fakat SLA'da içini boş ya da dolu bir şekilde basmak herhangi bir şeyi değiştirmiyor ve süre yine aynı kalıyor. Adedi çoğalttığımızda ise FDM yazıcı yine doğru orantılı olarak baskı süresini arttırıyor. Verdiğim bu basit örnek üzerinden kabaca baskı süreleriyle ilgili kafanızda bir şey oluşmuştur. Aynı zamanda bu veriler üzerinden yine ham madde maliyetini de hesaplayabilirsiniz. Ham madde maliyetinin haricinde elbette bu cihazlar elektrik tüketiyor. Ancak konuyla ilgili çok fazla bilgisi olmayan kişiler bu cihazların çok fazla elektrik tükettiğini sanıyor ama gerçekler çok öyle değil. Ben de baskı alırken hem K2 Plus Combo'nun hem de Anycubic Photon M7 Pro'nun ne kadar elektrik tükettiğini ölçtüm. Creality K2 Plus Combo 1 saat içerisinde 0.3 kW'lık elektrik tüketirken M7 Pro'daki elektrik tüketimi ise sadece 0.06 kW oldu. K2 Plus Combo piyasadaki masaüstü yazıcılar içerisinde kapalı kasa olup en büyük baskı alanına sahip olan yazıcılardan biri. Elektrik tüketiminin de çok büyük bir kısmının tablo ve nozül sıcaklığıyla alakalı olduğu düşünüldüğünde şu anda kabaca en fazla elektrik tüketen yazıcılardan bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz. Ona rağmen bulunduğunuz bölgedeki elektrik fiyatıyla elektrik tüketimini hesapladığınızda aslında maliyet konusunda elektriğin geri planda kaldığını, daha pahalı olan kısmın ise ham madde olduğunu görebilirsiniz. Ben özellikle bilgilerin güncelliğini yitirmemesi açısından fiyat telaffuz etmedim ama bunları zaten kolaylıkla hesaplayabileceksiniz. Bunun haricinde amortisman giderlerini net olarak belirlememiz çok mümkün değil. Ancak hem FDM hem de SLA yazıcılarda sık değiştirilebilecek olan parçalardan bahsedebiliriz. Örneğin FDM yazıcınızda muhtemelen en fazla değişikliğe uğrayacak olan parça nozül ya da hot end'tir. Bu parçalar üzerinde aşınmalar ya da tıkanmalar yaşanabilir. O nedenle en azından FDM tipi bir yazıcı aldığınızda yedek olarak elinizin altında birkaç tane nozül bulundurmanızı tavsiye edebilirim. Ancak bunu örneklendiremem. Diyemem ki şu kadar saat sonra nozülü değiştirmeniz gerekebilir diye. Bu bazen kullandığınız malzemenin kalitesine ya da verdiğiniz yanlış ayarlardan kaynaklı çok hızlı tıkanmalar yaşanabileceği gibi kaliteli bir malzeme ve o malzemeye uygun doğru ayarlarla kullanıldığında çok uzun sürede sizi götürebilir. SLA yazıcıya baktığımızda ise en fazla değişebilecek olan parça reçine haznesinin o alt kısmında bulunan şeffaf filmdir. Bu film her kullanımdan sonra yavaş yavaş aşınmaya başlıyor. Ne zaman değiştireceğiniz konusu ise birazcık tecrübe gerektirebiliyor. Baktınız ki daha evvelden aldığınız başarılı baskılar artık başarısızlıkla sonuçlanmaya başladı ve FEP film üzerinde delikler, çizgiler görmeye başladınız. O zaman değişim vaktinin geldiğini anlayabilirsiniz. Bunun için de net bir sayı vermek mümkün değil. Yani baskıda bir sıkıntı, bir problem olur, ciddi bir çizik ya da delik olur. Hemen değiştirmeniz de gerekebilir. 30-40 baskı sonrasında da değiştirmeniz gerekebilir. LCD tabanlı reçineli yazıcılarda dikkat edilmesi gereken şeylerden bir tanesi de LCD ekranın ömrüdür. Genelde firmalar bunu böyle çok paylaşmayı sevmez ama LCD ekran ömrü genelde 2000 saat artı olarak belirtilir. Bu 2000 saat sonra ekranınızın mutlaka bozulacağı anlamına gelmez ama bir ortalama ömür olarak kabul edilip maliyetin içerisine dahil edilebilir. SLA aslında genel bir tabir haline dönüştü. Normalde SLA yazıcılar fotopolimer reçineyi lazerle kürleyerek baskıyı alıyorlar. M7 Pro gibi yazıcılara ise LCD tabanlı reçineli yazıcı ya da MSLA yazıcı diyebiliyoruz. Bunun haricinde ekrana ihtiyacı olmayan ve kürleme işlemini projeksiyonla yapan DLP yazıcılar da var. Bu yazıcıların çözünürlükleri MSLA yazıcılara göre çok daha düşük olsa da ışık ömürleri 2000 saatten 20.000 saate kadar çıkabiliyor. Ev ya da ofis kullanıcılarının en fazla önemsediği noktalardan bir tanesi ses olabilir. Genel olarak FDM yazıcılar SLA yazıcılara göre daha sesli çalışıyor. Çünkü bu cihazlar oldukça hızlı hareket ediyor ve hem mekanik sesler hem de hızlı baskıyı soğutmak için çok güçlü fanlar bulunduğundan dolayı çok uzun süre aynı ortam içerisinde durmak istemeyebilirsiniz. Mesela K2 serisi K1 serisine göre artık biraz daha sessiz hale gelmiş ama yine de ben burada işimi yaparken yanımda saatlerce K2 Plus Combo çalışsın istemem. M7 Pro üzerinde
üzerinde konuşacak olursam son derece sessiz bir Z eksen motoruna sahip. Onun haricinde ufak bir fan sesi elbette duyuluyor. Elektronik aksamında çalışan fanlar var ama FDM yazıcılara göre çok daha sessiz olduğunu söyleyebilirim. Evet, benim FDM ve SLA yazıcılarla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Elbette bütün detayları tek bir video içerisinde aktarmak mümkün değildi ama kafanızda genel olarak bir şablon oluştuğunu tahmin ediyorum. Ancak sonraki içeriklerimde baştan sona bir FDM yazıcı ve SLA yazıcı kullanımıyla ilgili ayrı ayrı içerikler de hazırlayacağım. Burada reçineli yazıcıların birbirlerinden farklarını da değerlendireceğiz ya da FDM yazıcıda görmüşsünüzdür. Açık kasa ya da kapalı kasa yazıcılar oluyor. Bunların birbirlerine karşı avantajları, dezavantajları nelerdir gibi konuları da işleyeceğim. O nedenle kanala abone olur ve bildirimleri de açarsanız bu içerikler de zamanında size ulaşır. Umarım sizin için faydalı bir video olmuş ve kafanızdaki soru işaretlere bir cevap bulabilmişsinizdir. Öncelikle bu videoyu izleyen tecrübeli kullanıcılara sesleniyorum. Eğer eklemek istediğiniz bilgiler varsa lütfen yorum bölümünde bunları bizimle paylaşın. Bu videonun daha zengin bir kaynak olmasına yardımcı olacaksınız. Aklında farklı sorular olanlar varsa yine aynı şekilde yorum bölümünde benimle paylaşsın. Bunları cevaplamaktan da mutluluk duyarım. Yazıcınız sorunsuz, baskılarınız kusursuz olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Creality, Bambulab, Efelsan, Anycubic ve Snapmaker markalarının resmi Türkiye distribütörü Genix sundu.